Sizler de işlemeleri yapmak isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak şablonu indirebilirsiniz. Merhabalar, bu videoda punch işlemelerden yılbaşı ağacı için süslemeler yapacağız. Punch işlemenin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız daha önce çekmiş olduğum videoyu izleyebilirsiniz. İşlemeleri parça parça yapmaya karar verdim çünkü böylesi daha kolay. Kasnağımızı takıyoruz. Bu işlemelerin biraz daha kabarık ve şirin görünmesini istiyorum. Bu yüzden iğnemizin ayarı 10'da. Beyaz renk ile işlemeye başladık. İlk önce çorabı yapıyorum. Kabarık olduğu için sık dokunmamaya dikkat edin. Daha sonra iğnemin ayarını 8'e aldım ve çorabın geri kalanını yapıyorum. Bu sayede katmanlı gibi görünecek ve daha hoş olacak. Bitmiş halini görüyorsunuz, oldukça tatlı oldu. Zencefil adamı yapacağım. Değiştirmediğim sürece iğnenin ayarını hep aynı şekilde kullanmaya devam ettim. Zencefil adamı yapılmamış hali çok komik görünüyor. Şuna bakın. Yapması çok uzun sürmüyor çünkü daha kabarık olduğu için işlediğimiz alan daha az. Zencefil adam ve çorap bitti. Gerçekten çok beğendim. Daha sonra yılbaşı şekerine geçtik. Bu içlerinde en kolayı çünkü sadece 2 renk ile yapıyoruz ve işlemek oldukça basit. Eğer ilk defa yapıyorsanız kırmızı ve beyaz renk ip alıp bu işlemeyi yapabilirsiniz. Tüm ağacınızı şeker işlemelerle kaplarsınız ve oldukça hoş görünür. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi kar tanesini yapacağım. Önce beyazla işlemeye başlıyorum. Bu hali bile çok güzel oldu. Ben de istediğim tonda mavi olmadığı için karışık renkteki iplerimden kullandım. Burada ufak bir sorunla karşılaştım. Renkler birbirine yakın olduğu için çok karışık göründü. Rengini sevdiğim için böyle bıraktım. Bir sonraki kumaşımıza geçtik. Şimdi yılbaşı ağacını yapacağım. İğnemin ayarı yine 10'da. Ağacın çok basit bir tasarımı var. Bu yüzden biraz sade kaldı ama yine de güzel oldu. 2 tonda yeşil kullandık. Böylece ağaç daha katmanlı göründü. Ucuna da bir yıldız ekledim. Bitmiş halini görüyorsunuz. Şimdi ayıcığı yapacağım. Ayıcığın kafasında yılbaşı için bir şapka var. Bu yüzden hem sevimli hem de yılbaşına uygun. İpler birbirine girdiğinde devam etmeden önce ayırıyorum. Yoksa sonrasında düzeltmek çok daha zor oluyor. Yılbaşı ayımız bitti. Şapkasını da düzelttim. En zor olan işlemeleri en sona sakladım. Çelenk ve Noel Baba'nın suratını yapmak. Diğerlerine kıyasla bunlar daha detaylı. Alan dar ve işlemeler kabarık olduğu için zorlanacağımı düşündüm ama düşündüğüm kadar zorlanmadım. Beyaz kısımları farklı renkte yapabilirsiniz. Çelenk gerçekten çok güzel oldu. Son işlememize geçtik. İğnenin ayarını 6'ya indirdim. İğnenin ayarı 6'dayken suratını yapacağız. Böylece sakalları ve şapkası daha ön planda olacak. Suratı bitmeden önce aşırı sevimli görünüyordu. İğnemin ayarını yeniden 10'a aldım. Krem rengi ip ile kaşlarını yapacağım. Bu işlemede çok fazla beyaz kısım var. Bu yüzden ben farklı tonlarda beyaz kullanmaya dikkat ettim. Birden fazla beyaz renginiz yok ise tek bir beyaz renk de kullanabilirsiniz. Zaten renkler o kadar birbirine yakın ki farklı renkte kullandığım belli bile olmadı. Burnunu söküp yeniden yaptım. Kabarık görünmesinin daha şirin olacağını düşündüm. Son kumaşımızdaki işlemeyi de bitirdik. Şimdi işlemeleri kesme zamanı. Nasıl yapıştırıldığını videoya almadım çünkü böyle bir talep olmadı. Bu videoda sizlere yılbaşı için punch süslerinin nasıl yapıldığından bahsettim. Videoyu izlemeden Pinterest'ten şablonu indirebilirsiniz. O durumda iğne ayarınızı kendiniz seçmeniz gerekiyor. Katmanlı ya da kabarık yapmak zorunda değilsiniz. Ben bu şekilde yaptım çünkü böylesinin daha hoş görüneceğini düşündüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu yıllar.